Mayıs 2026. Bugün cebimizde taşıdığımız cihaz artık sadece bir telefon değil. Sesimizi kaydediyor, konumumuzu biliyor, yüzümüzü tanıyor, parmak izimizi saklıyor ve mesajlarımızla birlikte dijital alışkanlıklarımızı her gün işliyor. Peki, hiç düşündük mü? Bu cihazın en derin katmanlarını kim tasarlıyor? Çipini kim üretiyor, yazılımını kim geliştiriyor ve güncelleme sunucuları kimin kontrolünde? Ve en önemlisi, kriz anında bu cihazların hangi katmanına gerçekten güvenebiliriz? Bir telefonun güvenliği yalnızca ekran kilidiyle başlamaz. Yüz tanıma, parmak izi ya da şifreli mesajlaşma önemli olabilir ama asıl güvenlik, kullanıcının hiç görmediği yerde başlar. Bu güvenlik, çipten modeme, firmware katmanından güncelleme altyapısına kadar uzanan derin bir zincirin içinde şekillenir. Yani mesele, sadece teknolojik bir tercih değildir. Mesele, dijital egemenlik meselesidir. Ve dijital egemenlik, bazen doğrudan cebimizde başlar. Birçok insan telefon güvenliğini sadece parola, yüz tanıma ya da şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden düşünür. Ama akıllı telefonun altında, çoğu kullanıcının hiç görmediği başka bir dünya vardır. Modem yazılımı, baseband işlemcisi, güvenli başlatma zinciri, güç yönetim birimleri ve kapalı kaynaklı firmware yapıları, telefonun görünmeyen sinir sistemini oluşturur. Ekranda gördüğümüz uygulamalar, aslında bu derin katmanların üzerine kuruludur. Bu yüzden üstteki uygulama ne kadar güvenli olursa olsun, alttaki donanım ve yazılım katmanları denetlenemiyorsa, güvenlik tartışmalı hale gelir. Çünkü bir sistemin en kritik noktası, çoğu zaman en görünmeyen yeridir. Bir uygulamayı silebilir, bir şifreyi değiştirebilir ya da farklı bir mesajlaşma programı tercih edebilirsiniz. Ama modem yazılımını denetleyemiyorsanız, firmware'in ne yaptığını bilmiyorsanız ve güvenli başlatma zincirini doğrulayamıyorsanız, o zaman güvenlik teknik bir gerçeklikten çok, bir varsayıma dönüşür. Ve stratejik alanlarda güven, varsayıma bırakılamaz. Akıllı telefon üretimi, bugün küresel bir zincirin sonucudur. Tasarım bir ülkede yapılır, çip başka bir ülkede geliştirilir, üretim başka bir merkezde gerçekleşir, yazılım farklı bir altyapıdan gelir ve güncellemeler çoğu zaman başka sunuculara bağlıdır. Barış zamanında bu sistem verimli görünür, maliyet düşer, üretim hızlanır ve küresel teknoloji akışı işler. Ama kriz zamanında aynı zincir, ciddi bir kırılganlığa dönüşebilir. Parça akışı kesilebilir, yazılım desteği durabilir, güncelleme kanalları siyasi baskı aracına dönüşebilir ve sıradan görünen cihazlar bir anda ulusal güvenlik meselesi haline gelebilir. Çünkü bağımlılık, kriz anında sadece ekonomik bir sorun değildir. Bağımlılık, karar alma gücünü, kurumsal iletişimi, veri güvenliğini ve kritik altyapıların sürekliliğini doğrudan etkiler. Ve sonunda, egemenlik meselesine dönüşür. Bir ülke savunma sanayinde bağımsızlık ararken, iletişim altyapısını tamamen dış kontrol zincirlerine bırakamaz. Çünkü modern dünyada iletişim, artık savunmanın dışında bir alan değildir, savunmanın devamıdır. Arka kapı denince, çoğu insan doğrudan casusluk kodu düşünür. Gizlenmiş bir yazılım, bilinçli yerleştirilmiş bir takip mekanizması ya da uzaktan kontrol edilen bir açık akla gelir. Ama gerçek dünyadaki riskler her zaman bu kadar açık değildir. Bazen mesele kasıtlı bir mekanizma değildir, denetlenmemiş bir firmware, kapalı kaynaklı modem yazılımı, zayıf tasarlanmış bir güncelleme sistemi ya da tedarik zincirinde doğrulanamayan bir bileşen olabilir. Hatta bazen sorun, sadece kimin neyi kontrol ettiğinin tam olarak bilinmemesidir. Sonuç değişmez. Bir ülke, kullandığı cihazların en alt katmanına güvenemiyorsa, bu stratejik bir zayıflıktır. Çünkü güven, doğrulanabilirlik olmadan sadece iyi niyete dayanır. İyi niyet ise kriz anında, güvenlik politikası olamaz. Buradaki mesele, her yabancı cihaz tehlikelidir demek değildir. Her ithal çipte arka kapı vardır demek de doğru değildir. Asıl mesele daha nettir. Kritik iletişim altyapısında neyi denetleyebiliyoruz, neyi doğrulayabiliyoruz ve kriz anında neyi kendi kontrolümüzde tutabiliyoruz? Bu sorulara güçlü cevap veremeyen ülkeler, dijital çağda kırılgan kalır. Şimdi bir kriz anı düşünün. Diplomatik gerilim yükselmiş, kritik kurumlar teyakkuzda ve savunma, enerji, finans ile kamu iletişimi kesintisiz çalışmak zorunda.
Devlet kurumları hızlı karar almak zorunda, askeri birimler güvenli haberleşmeye ihtiyaç duyuyor, enerji altyapısı koordinasyon bekliyor ve finans sistemi kesintisiz veri akışı istiyor. Ama kullanılan cihazlar yabancı çiplere bağlı, modem katmanı dış yazılımlara bağlı ve güncelleme altyapısı başka merkezlerin kontrolünde. Üstelik kritik kurumların elindeki cihazların hangi katmanında ne olduğunu tam olarak doğrulamak mümkün değil. Böyle bir ortamda iletişim güvenliği yalnızca teknik bir konu olmaktan çıkar. Siyasi, stratejik ve doğrudan egemenlikle ilgili bir meseleye dönüşür. Çünkü kriz anında soru şudur: bu cihazların hangi katmanına gerçekten güveniyoruz? Sadece uygulamalara mı, sadece şifreli mesajlaşmaya mı, sadece ekran kilidine mi? Yoksa çipten buluta kadar tüm zinciri gerçekten denetleyebiliyor muyuz? Gerçek güvenlik, tek bir uygulamada değil, bütün zincirin doğrulanabilir olmasındadır. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde kritik bir eşiği geçti. Kendi platformunu tasarlamanın, kendi yazılımını geliştirmenin ve kendi sistemini sahada kullanmanın ne anlama geldiğini gördü. KAN, Kızılelma, elektronik harp kabiliyetleri ve insansız sistemler, bu dönüşümün örnekleri oldu. Bu projeler sadece teknoloji projesi değildir. Aynı zamanda karar alma bağımsızlığı, sahada kendi sistemini kullanabilme gücü ve kritik anda başka bir ülkenin onayını beklememe iradesidir. İşte aynı mantık, mobil iletişim için de geçerlidir. Çünkü geleceğin çatışmaları sadece cephede yaşanmayacak, güncelleme sunucularında, çip mimarilerinde, modem katmanlarında, veri akışlarında ve yapay zeka destekli analiz sistemlerinde de yaşanacak. Savunma sisteminde bağımsızlık isteyen bir ülke, iletişimde de doğrulanabilirlik istemelidir. Çünkü dijital egemenlik, savunma egemenliğinin devamıdır. Bugün bir ülkenin hava savunma sistemi ne kadar stratejikse, kritik kurumlarının güvenli haberleşme altyapısı da o kadar stratejiktir. Bir ülke kendi radarını, kendi füzesini ve kendi insansız hava aracını geliştirmeye çalışıyorsa, kritik iletişim cihazlarında da aynı stratejik bakışa ihtiyaç duyar. Yerli telefon üretimi denince, akla sadece kasa, ekran ve montaj gelmemeli. Çünkü gerçek mesele, sadece üzerinde yerli marka yazan bir cihaz üretmek değildir. Gerçek mesele, stratejik bir mobil ekosistem kurmaktır. Bu ekosistem, doğrulanabilir çip mimarisi, denetlenebilir firmware, kontrol edilebilir işletim sistemi, bağımsız güncelleme altyapısı, kriptografik anahtar yönetimi, kamu kurumları için güvenlik sertifikasyonu ve izlenebilir tedarik zinciri anlamına gelir. Elbette yerli telefon üretimi, bütün parçaları ilk günden tamamen yerli üretmek anlamına gelmeyebilir. Kısa vadede gerçekçi bir hedef olmayabilir. Ama kritik katmanlarda dışa bağımlılığı azaltmak, kullanılan bileşenleri denetlenebilir hale getirmek, kamu kurumları için özel güvenlik standartları oluşturmak ve kritik altyapı çalışanları için doğrulanmış bir cihaz ekosistemi kurmak mümkündür. Yani mesele dünyadan kopmak değildir. Mesele, dünyayla çalışırken stratejik kör noktaları kapatmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, sadece tüketici pazarına sunulan sıradan bir telefon değildir. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, güvenlik mimarisi düşünülmüş, kritik kurumlar için doğrulanabilir, güncelleme altyapısı kontrol edilebilir bir mobil ekosistemdir. Bir teknoloji projesi olduğu kadar, stratejik güvenlik projesidir. Bu konuda yanlış bir algıya düşmemek gerekir. Her yabancı cihaz tehlikelidir demek doğru değildir, her ithal çipte arka kapı vardır demek de sorumsuz bir yaklaşım olur. Stratejik akıl, korkuya değil hazırlığa dayanır. Buradaki asıl soru şudur: kritik iletişim altyapısında neyi denetleyebiliyoruz, neyi doğrulayabiliyoruz ve kriz anında neyi kendi kontrolümüzde tutabiliyoruz? Bir ülkenin iletişim güvenliği, başka bir ülkenin iyi niyetine bırakılamaz. Çünkü iyi niyet değişebilir, siyasi dengeler değişebilir, tedarik zincirleri değişebilir, yaptırımlar devreye girebilir ve teknolojik destek kesilebilir. Ve o anda mesele, sadece bir cihaz meselesi olmaktan çıkar. Devlet kapasitesi meselesine dönüşür. Ulusal telefon üretimi, tek başına bütün sorunları çözmez. Ama doğru kurulduğunda, kritik bir eşik oluşturur. Çünkü güvenli iletişim, modern devletin temel damarlarından biridir. Bu damar ne kadar dışa bağımlıysa, kriz anında o kadar kırılgan hale gelir.
Dijital çağda egemenlik, yalnızca sınırlarda, hava sahasında, denizlerde ya da kara kuvvetlerinde korunmaz. Egemenlik artık veri merkezlerinde, yazılım altyapısında, güncelleme sunucularında, çip mimarilerinde ve bazen doğrudan cebimizde taşıdığımız cihazda korunur. Türkiye'nin önündeki soru aslında çok basit gibi görünüyor. Kendi telefonumuzu üretmeli miyiz? Ama asıl soru bu değil. Asıl soru şu: kritik iletişim altyapımızı ne kadar denetleyebiliyoruz, kullandığımız cihazların hangi katmanlarına gerçekten hakimiz ve kriz anında iletişim güvenliğimizi kime bırakıyoruz? Bir başka soru da şu: dijital bağımsızlığı sadece savunma projelerinde mi arıyoruz, yoksa gündelik hayatın en temel cihazlarında da mı düşünüyoruz? Ulusal telefon üretimi tek başına bütün sorunları çözmez. Ama doğru stratejiyle kurulduğunda, Türkiye için önemli bir dijital egemenlik eşiği oluşturur. Çünkü bugün cep telefonu dediğimiz cihaz, yalnızca bir iletişim aracı değildir. Kimlik, veri, konum, alışkanlık, kurum içi iletişim, kriz yönetimi ve stratejik güvenlik katmanı aynı cihazın içinde birleşir. Bu yüzden dijital egemenlik, bazen en basit görünen yerden başlar. Cebimizden. Peki sizce Türkiye'nin ulusal telefon projesinde ilk stratejik adım ne olmalı? Çip tasarımı mı, güvenli işletim sistemi mi, kamu kurumları için özel cihaz ekosistemi mi, yoksa bağımsız güncelleme ve sertifikasyon altyapısı mı? Yorumlarda kendi değerlendirmenizi yazın. Çünkü bu konu sadece teknoloji meraklılarının konusu değil. Bu konu Türkiye'nin dijital geleceğiyle ilgili. Stratejik odakta biz, gelişmelere sadece ürün ya da marka olarak bakmıyoruz. Bu gelişmelerin askeri, siyasi, teknolojik ve stratejik sonuçlarını birlikte anlamaya çalışıyoruz. Daha fazla milli teknoloji, savunma sanayi ve dijital egemenlik analizi için Stratejik Odak ailemize katılmayı unutmayın. Çünkü geleceğin egemenlik mücadelesi, sadece sahada değil, veride, yazılımda, çipte ve iletişim altyapısında yaşanacak. Ve belki de bu mücadelenin ilk işareti, cebimizde taşıdığımız cihazda başlayacak.